son 17 yılda devreye aldığı yeni otoyollar ile ticaret akışında uluslararası rotada köprü görevi üstlenen Türkiye'de dev otoyol projeleri vasıtasıyla iller arasındaki mesafeler kısalarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanıyor. 2023 yılında toplam ulaşılması hedeflenen otoyol uzunluğu 5034 kilometre, daha ileriki dönemde ise bu rakam 8235 kilometre olarak bekliyor. Kuzey Marmara Otoyolu tam bir şaheser. Habibler Kavşağı, Hastal Kavşağı arasındaki kesimde bitirildi ve geçtiğimiz günlerde hizmete alındı. İstanbul'da Hastal Habibler arasındaki 10 kilometre uzunluğunda olan ve içinde 4005 metre uzunluğu ile dünyanın en geniş tünelini bulunduran yolda hizmete açılmış oldu. Proje sayesinde Asya ile Avrupa kıtaları arasında doğal köprü konumunda olan Türkiye'nin, kıtalar arası taşımacılığın en önemli merkezi haline gelmesi öngörülüyor. Türkiye'deki otoyollar, 2020 sonu itibarıyla 3533 kilometrelik toplam uzunluğa sahiptir. İnşa halinde bulunan otoyolların toplam uzunluğu 244 km'dir. Bakan Kara İsmailoğlu, bakanlığımızın yaptığı, şehir içi ulaşım kördüğümünü çözen metro projelerimizde, Marmara ile Avrasya Tüneli ile İstanbul'a nefes aldırırken, bir yandan da sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için pek çok proje planlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu gibi İstanbul Havalimanımız da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli adımlardan biridir. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul'da yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel cazibeyle İstanbul coğrafyasına yeni bir boyut getirecektir, ifadelerini kullandı. Kuzey Marmara Otoyolumuz, 400 kilometrelik bir hat halinde, sanayi ve ticaretin kalbi Marmara bölgemizin kuzeyinden geçen yeni bir lojistik koridor oluşturmaktadır. Ayrıca İngiltere'den Çin'e uzanan orta koridor üzerinde kazanmış olduğumuz iddiayı daha da yükseğe taşıyacaktır. Önümüzdeki yıl hizmete açacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla Marmara bölgesi, dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası haline gelecektir. Tüm bu stratejik adımlarımız, ülkemizin benzersiz coğrafi konumunu milletimiz için kazanımlara dönüştürmek ve önümüze koymuş olduğunuz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma, vizyonumuza hizmet etmek içindir. Sizlere detaylı ve bilgi dolu bir bölüm daha hazırladık. Videoya geçmeden henüz kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Artık videomuz başlasın. Herkese iyi seyirler. Süleyman Demirel'in lakabı, Barajlar Kralı idi. Pek çok baraj yapıldı onun döneminde. Başbakanlık yaptığı dönemlerde Türkiye'nin her yeri inşaattı. Ülkenin ilk köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'nü de o yaptı. Turgut Özal, Türkiye'yi karayolu ağı ile donatan bir isimdi. Başbakanlığı döneminde otoban seferberliği başlattı. Büyük şehirlere ulaşım döneminde yaptığı otobanlarla daha kolay hale geldi. Türkiye'nin ikinci köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, onun başbakanlığı döneminde yapıldı. Açılışta köprüden geçen ilk araç, Turgut Özal'ın kullanmış olduğu araçtı. 2002 yılında iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölünmüş yollara kavuşturan isim olarak tarihe geçti. Pek çok karayolu, bölünmüş yol haline getirildi. Böylece hem ulaşım daha kolay oldu, hem de kaza tehlikesi büyük ölçüde azaldı. Türkiye'nin 3. köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, onun başbakanlığı döneminde yapılıp tamamlandı. O da tıpkı Özal'ın yaptığı gibi kullandığı araçla köprüden geçen ilk isim oldu. Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı. 2002 yılında Başbakanlığı döneminde başlayan hizmet ve yatırım seferberliği hala sürüyor. Devlet tarafından devam eden yatırımların önemli bir bölümü de Kocaeli'de devam ediyor. Bu yatırımların en önemlisi hiç kuşku yok ki Kuzey Marmara Otoyol projesidir. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un Avrupa yakasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar transit geçişi sağlayan bir yol. Çift yönlü ve 4'er şeritten toplam 8 şeritti. Toplam uzunluğu 463 kilometre uzunluğunda. 112 kilometresi Kocaeli sınırları içerisinden geçiyor. Otoyolun yapımı sırasında en çok zorlanılan kısım Kocaeli ilimiz sınırları içerisindeki kısımlardı.
Her birinin uzunlukları 4000-2500 metre olan tam 5 ayrı tünel, ilimiz sınırları içerisindeki geçiş güzergahındaki kısımda bulunuyor. Ayrıca bağlantı yolları, kavşaklar, viyadükler, menfezler bir hayli fazla. Kuzey Marmara Otoyolun tamamı artık tamamen bitmiş olarak trafiğe açıldı. Bu otoyol sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon Türk lirası, akaryakıttan 830 milyon Türk lirası olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon Türk lirası tasarruf edileceğini, karbon emisyonunun 350.960 ton azaltılacağını vurgulayan Kara İsmailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Her ulaştırma projemizi bu özellikleriyle birer çevre dostu proje olarak görüyor ve tasarım aşamasından işletme süreçlerine kadar çevre dostu bir anlayışla hareket ediyoruz. İnsan ve veri ulaştırma alanında stratejik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yatırımlarımız, yapım aşamasından itibaren halkımıza iş oluyor, anonim şirketi oluyor, tamamlanıp hizmete açıldığında ise sanayiye, tarıma, turizme canlılık katarak bölgesinde topyekun bir büyüme sağlıyor. 19 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan halkımız, kat ettiğimiz büyük mesafeye şahittir. Ulaştırma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e kadar 12 otoyol projesini tamamlamayı hedefliyor. Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye'de batıdan doğuya kesintisiz bir otoyol ağını hedefliyor. Siz yeni otoyollar için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.